Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkideleri toprak dışında nasıl yetiştirebileceğimizden bahsedeceğim. Orkideler sadece toprakta değil, aynı zamanda toprak dışındaki birçok yerde de yetişebilirler. Özellikle orkideleri bugün strafor köpüğünde ve su kültürüyle birlikte yeniden nasıl canlandırabileceğimizi göstereceğim. Elimde bir orkide var. Bu orkidenin kökleri sağlıklı, sadece aktif değil kökler. Orkide köklerini aktifleştireceğiz bu yöntemde. Bu yöntemi hem hiç kökü kalmayan orkideler için kullanabilirsiniz, hem de bu şekilde kökleri zayıf olan ya da sağlıklı orkideler için de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere elimdeki orkidenin 2 tane çiçek dalı var. Bu çiçek dalları artık çiçeklerini dökmüşler. Birazdan bu dalları nasıl budayacağımı ve yeniden nasıl canlanacağını da sizlerle paylaşacağım. Orkideleri bu tarz yöntemleri denemeden önce mutlaka dezenfekte etmeniz gerekiyor. Eğer bir böcek ya da hastalık varsa gelişimini engeller. Bu yüzden orkidemi yıkayıp dezenfekte edeceğim. Orkidemi dezenfekte etmek için 2 litre su hazırladım. 2 litre çeşme suyunun içerisine oksijen suyu koyuyorum. Oksijen suyunun dezenfekte etme özelliği var. Sizler de kökleri böcekli olan ya da hastalıklı olan orkidelerinizi dezenfekte etmek için oksijenli su kullanabilirsiniz. Bakın 1 yemek kaşığı kadar oksijen suyunu 2 litre suyun içerisine koydum. Ve şimdi orkidenin köklerini içerisine daldırıyorum. Bu suyun içerisinde orkideyi 2 saat bekleteceğiz. Böylelikle kökleri dezenfekte olup yumuşamış olacak. Daha sonra yeni yöntemimize geçeceğiz. 2 saat suda beklettiğim orkidemin köklerini çıkarıp kurumaya bıraktım. Gördüğünüz üzere artık kökler dezenfekte edildi. Böylelikle orkidelerimizi yeni yöntemde ekerken daha hızlı yeni kök ve yaprak çıkarmasını da sağlamış olacağız. Evet, yeni yöntem için bugün strafor köpüğü kullanacağım. İhtiyacım olan bu şekilde bir strafor köpüğü ve bir cam şişe. Bakın çok ince bu. Sizler isterseniz kalın olan köpükleri de kullanabilirsiniz. Şimdi makas ile bunu ince ince küçük parçalara ayıracağım. Böylelikle orkide toprağı yerine bunu kullanmış olacağız. Bu şekilde küçük parçalara ayırdım. Şimdi orkide toprağı yerine bunu nasıl kullanacağımı sizlerle paylaşacağım. İhtiyacım olan cam bir vazo ve orkidenin köklerini içerisine koyuyorum ve strafor köpüğünü dolduracağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olup bana destek olabilirsiniz. Bakın gördüğünüz üzere orkide kökleri tamamen bu köpüğün içerisinde kalacak şekilde dolduruyorum. Evet, strafor köpüğüne orkidemi ektim. Ekerken dikkat etmeniz gereken püf nokta orkide köklerinin bu şekilde dışa doğru gelmesi gerekiyor ve ışık alması gerekiyor. Bakın en altında da kökleri var. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesi sulama kısmına geçiyoruz.
Köpükte sulama kısmı önemlidir. Özellikle sulama yaparken orkide saksısının içi doluncaya kadar su koyuyoruz. Çünkü bu şekilde orkidenin içerisindeki köpüklerin mutlaka suyu iyice emmesi gerekiyor. Şimdi ben tabii köpük olduğu için sulama yaparken köpükler yukarı doğru çıkıyor. O yüzden köpükler çok fazla yukarı çıkmasına izin vermeden içine yeteri kadar suyu doldurmaya çalışacağım. Ve suyu doldurduktan sonra diğer önemli püf nokta, her sulamada mutlaka 30 dakika yani yarım saat böyle bekletmemiz gerekiyor. Yarım saat beklettim. Orkidemin bakın üzerine özellikle de bir ağırlık koydum. Çünkü köpükleri yukarı çıktığı için yeterince suyu çekemiyorlardı. Ve bakın yarım saat beklettikten sonra şimdi orkidemin suyunu süzeceğim. Tabii suyunu süzerken bütün suyu süzmeyeceğiz. Çünkü orkidenin bu köpük içerisinde yaşayabilmesi için mutlaka normal su kültüründe yaptığımız gibi 2 parmak ya da 3 parmak kalınlığında saksının dibinde su kalması gerekiyor. Kalan su ile orkide kökleri sürekli suyu çekerek böylelikle orkidenin gelişimine destek sağlayacak. Bakın bu kadar suyu boşalttım ve şimdi size daha yakından göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi en alttan bu kadar bir su kalması gerekiyor. Çok fazla su doldurmuyoruz. Normal su kültüründe olduğu gibi 3 parmak kalınlığında olması yeterlidir. Yakından göstereyim. Bakın bu şekilde strafor köpükleri suyun içerisinde bekleyince suyu çekiyorlar ve sürekli orkide köklerinin nemli kalmasını sağlayarak gelişimini desteklemiş oluyorlar. Son aşama olarak orkidemin çiçek dallarını budayacağım. Çünkü zaten bir dalında hiç çiçek kalmamıştı. Bunda ise bakın sadece 2 tane çiçek kalmış. Zaten bu da dökecek. En son çiçek çıkan boğumun hemen üstünden bakın kestim. En son çiçek çıkan dalın boğumundan kestik. Ve yine aynı şekilde bu diğer 2 çiçek dalını da keseceğim. Hemen size göstermek istiyorum. Bakın boğumun üzerinden hemen kesiyorum. Boğumlar önemli çünkü her bir boğum bizim için bir çiçek dalı demek. Tabii kestiğim yerleri toz tarçın döküyorum. Çünkü toz tarçın orkidenin dallarının eğer bir hastalık varsa bunu engelliyor. Aynı zamanda çiçek dalının kurumasını da engellemiş oluyor. Evet, bütün kestiğim yerleri bu şekilde sürüyorum. Evet, bundan sonraki çiçeğimin gelişim aşamalarını sizlerle gelişim gösterdikçe paylaşacağım. Orkidemin aylar içerisindeki tüm gelişimlerini sizlerle paylaştım. Gördüğünüz üzere çiçeksiz orkide yeniden çiçeklendi ve
hem yeni yaprak hem de yeni kökler çıkardı. Bu yöntemde mutlaka sonuç alırsınız. Bu yöntemde uyguladığım yine başka bir orkidem. Biraz daha kalın strafor ile uyguladım burada. Gördüğünüz üzere bu orkidemde bol bol yeni çiçek dalları çıkardı. Orkide toprak dışında da birçok farklı yöntemle büyütebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Ben sadece size bunların yöntemlerini paylaşıyorum. Sizler ister orkideyi normal orkide toprağında, isterseniz bu tarz değişik yöntemler ya da su kültürünü, bu yöntemleri uygulayabilirsiniz. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.